Nice'de çöpten bulduğunuz bu plastik şişenin yoldan geçen sıradan bir NPC'nin hayatında daha değerli olduğunu biliyor muydunuz? Yolda yürürken suratınıza boş boş bakan tipleri hiç incelediniz mi? Adamların bütün hayatı sefalet. Sistem öyle bir tasarlanmış ki sıradan bir vatandaş ölene kadar ip gibi çalışsa bile cebine giren toplam para topu 2981 euro dolar oluyor. Lüks bir araba almaya kalksanız bile en dandik bunun 52 katı. Bir yanda gökdelenlerde uçan arabalarla gezenler var. Diğer yanda ömür boyu çalışıp sadece tek bir şarjör mermi alabilen garibanlar. Biz ise bugün Cyberpunk 2077 evrenindeki ekonomiyi ve CD Projekt Red'in yamalarla bizi nasıl sürekli fakirleştirdiğini bulacağız. Sene 2077 Night City'deyiz. Oyuna ilk girdiğinizde her yer teknoloji harikası sanıyorsunuz. Açık konuşmak gerekirse burası leş gibi bir yer. Burayı devlet yönetmiyor. Devletin otoritesi tamamen sıfırlanmış. Siyasetin yerini tamamen iğrenç ekonomi almış durumda. Şehri 5 tane devasa şirket parmağında oynatıyor. İsimlerini çok iyi biliyorsunuz. Şu dev Japon güvenlik şirketinden tutun, Rusya'nın askeri gücü olan dev holdinge, hatta dünyadaki sentetik gıdayı tek eline alan İtalyanlara kadar bütün büyük başlar burada. Peki bu şirketler neden gidip kendi ülkelerinde falan takılmıyor da buraya çöküyor? Cevap çok basit. Çünkü burada vergi yok. Nice'de şirket karları üzerinden alınan vergi yalnızca 0.7. Vergi olmayınca kamu hizmeti diye bir şey kalır mı? Kalmaz tabii. İtfaiye yok, eğitim çökmüş, hastane hak getire. Sokakta serserinin teki sizi vurduğunda devletten ambulans beklemiyorsunuz. Aylık hayvan gibi prim ödediğiniz Trauma Team isimli dev şirket gelip sizi çatışmanın ortasından çekip alıyor. Paran yoksa kaldırımda kan kaybından ölüyorsun. Kimsenin umurunda olmuyor. Şehir bildiğin sınıflara ayrılmış. Zengin elitler şehir merkezinde yüksek güvenlikli rezidanslarda yaşarken alt sınıf ve sanayi işçileri Santo Domingo'da çetelerle boğuşuyor. Pasifika'daki Lockdown bölgesine hiç girmiyorum bile. Orası tamamen milislerin eline geçmiş bir savaş bölgesi. Evsizlik oranı inanılmaz boyutlarda. Suç oranları nüfus ortalamasının 2 katına çıkmış. Bazen şirket çalışanı olup yırtarım sanıyorsunuz. Asistanlar aylık 1500 euro dolar, bölüm başkanları ise 12.000 euro dolar alıyor. Ama adamları Beaver Wheels dedikleri küçücük lojmanlarda hapsediyorlar. Bağımsızlığın yok. Maaşını sadece kendi tesislerinde geçen saçma sapan yemek kuponlarıyla ödüyorlar. İşten kovulduğun saniye vücudundaki bütün siber eklentileri döküp seni kan revan içinde kapının önüne koyuyorlar. Gelelim oyun içi mekaniklere. Oyun ilk çıktığında V ile azıcık etrafta dolanıp bulduğumuz her çöpü satıp milyoner olabiliyorduk. Paranın bir anlamı kalmıyordu. CDPR geliştiricileri baktı ki oyuncular zengin gibi takılıyor. 2.0 ve 2.1 yamalarıyla kafamıza öyle bir balyoz vurdular ki feleğimiz şaştı. Önce başımıza dinamik seviye ölçeklendirmesi yani level scaling diye bir dert açtılar. Haritanın neresine giderseniz gidin düşmanlar sizin seviyenize göre güçleniyor. Sen 60. seviyeye gelmişsin, şehrin en korkulan ölüm makinesisin. Başlangıç bölgesi olan Watson'a gidiyorsun. Sokak köşesindeki 3 kuruşluk sokak serserisi seninle aynı seviyede çatışıyor. O serseriden bile oyunun en üst seviyesi Tier 5 silah düşüyor. Güvende hissetmek sıfır. Gerçekten sıfır. Hatırlarsanız eskiden ölen düşmanların donuna kadar her şeyini lootlar, koşa koşa gidip bunları satardık. Bildiğin ikinci el giysi tüccarıydı. 2.0 yaması bunu tamamen yok etti. Düşmanlardan kıyafet düşmesini kökten kaldırdılar. Etraftaki anlamsız atmosferi bozan ganimet çöplerini sildiler. Onun yerine adam vurduğunuzda artık içinden doğrudan para çipleri düşüyor. Eskiden silah satıcısına veya Ripper Doc'a gidip parayı basıp üretim materyali veya hızlı ek alabiliyorduk. Artık satmıyorlar. Sadece kendi paranı kullanarak sınırsız malzeme alıp bunları silaha çevirme dönemi sonsuza dek kapandı. Malzeme mi istiyorsun? Çıkıp eşek gibi adam vuracaksın, düşen eşyaları tek tek parçalayacaksın. Tüccarlar sıradan silahlar için tamamen işlevsiz hale geldi. Peki Night City'de ortalama bir vatandaş 3000 euro dolar kazanırken biz nasıl milyonluk arabalara biniyoruz? Çünkü biz sistemin açıklarını sömürüyoruz. En güvenli para kapısı her zaman gig görevleri ve polis ihbarları olmuştur. Kamu güvenliği çöktüğü için polisin pis işi bizim gibi özel taşeronlara bırakıyor. Oyunun haritasındaki bütün gig ve NCPD görevlerini temizlerseniz cebinize net 1,5 milyon euro dolar üzerinde para giriyor. Çoğu akıllı oyuncu hikaye başlamadan Watson bölgesini komple temizleyip bir kartopu etkisi yaratıyor. Böylece oyunun başında hayvan gibi bir sermaye yapıp en iyi siber donanımları erkenden çekiyorlar. Geldik Night City'nin oyuncuyu en çok terleten sancılı kararına. Düşmanlardan topladığınız silahları nakit mi yapacaksınız? Yoksa acımasızca parçalayıp üretim materyali mi yapacaksınız? Eskiden her şeyi satıp parayı çevirmek dünyanın en mantıklı işiydi. Ancak 2.0 yamasıyla birlikte etrafta nakit bulmak inanılmaz derecede kolaylaştı. Ancak asıl bulunamayan ve piyasada kara borsada bile satılmayan tek şey Tier 5 üretim materyalleri oldu. Acil bir araba veya ev alma niyetiniz yoksa topladığınız her teçhizatı istisnasız parçalamak zorundasınız. Peki neden manyak gibi satmıyoruz da sürekli kırıyoruz? Çünkü elinizdeki silahları ve bedeninize taktığınız donanımları Tier 5 Plus seviyesine çıkarmak için her bir parça başına tam 200 adet Tier 5 materyal gerekiyor. Birinin üstünde dünya kadar donanım ve silah var. Toplamda binlerce materyale ihtiyacınız var. Koca bir Tier 5 efsanevi silah kırdığınızda sistem size sadaka verir gibi sadece birkaç tane Tier 5 materyal veriyor. Aynı silahı tüccara satsaydınız 1000 ila 2000 euro dolar arası tertemiz bir para alacaktınız. Ama tüccardan doğrudan o materyali satın alamadığınız için kazandığınız paranın hiçbir anlamı kalmıyor. Mecburen karakteri fullleyene kadar bulduğunuz her şeyi kırıp materyal yapıyoruz. Başka çaremiz yok.
Tamam, bir şekilde dişimizi tırnağımıza taktık. Milyonlarca euro dolar biriktirdik. Night City'de kalıcı bir varlık edinmek, düzgün bir şeyler satın almak isterseniz fiyatların ne kadar astronomik olduğunu görüyorsunuz. Sistem sizin 1001 emekle biriktirdiğiniz nakdi hızla emmek için devasa para yutucular tasarlamış. Öncelikle gayrimenkul piyasasına bakalım. Night City'de barınma diye bir ihtiyaç yok. Ev almak tamamen gösteriş meselesi. Mega Building H'ten ve Ducktown sığınağı dışında şehirde bazı mülkler alabiliyoruz. Bu koca koca daireleri aldığınızda size hiçbir kira geliri veya finansal getiri sağlamıyorlar. Sadece yatağa yatıp uyuduğunuzda size geçici tecrübe puanı artışları veriyorlar. Hepsi bu. Watson'daki Sunset Motel'de bakımsız, tuvalete bile düzgün sifon çekmeyen leş gibi bir odaya 5000 euro dolar bayılıyorsunuz. Şehir merkezindeki Corpo Plaza'da elitlerin takıldığı ultra lüks çatı katına ise tam 110.000 euro dolar gömüyorsunuz. Otomotiv sektörü ise apayrı bir boyutta. Resmen soygun var. Oyundaki tüm araçları alıp otojok başarımını tamamlamak istiyorsanız, indirimler hariç cebinizden ortalama 1,5 milyon euro dolar civarında bir servet çıkması gerekiyor. Eğer sonradan eklenen silahlı araçları ve yeni motorları da garaja dizeyim derseniz, bu fatura rahatlıkla 3 milyon euro dolara dayanıyor. Araçlar artık Autofixer sitesinden tek tıkla satın alınabiliyor. Ama sadece parayı basmak yetmiyor. Belli bir sokak itibarı seviyesine de ulaşmış olmanız şart koşuluyor. Quattro Turbo R spor arabası için 69.000 euro dolar, Yaiba Kusanagi motoru için 66.000 euro dolar harcıyorsunuz. Araba yarışlarına falan katılıp kazanırsanız indirim kuponu falan alıyorsunuz ama fiyatlar her türlü inanılmaz uçuk. Şu acımasız siber donanım piyasasını saymıyorum bile. Yeni ve üst düzey 25 donanımları almak yüz binlerce euro dolar tutuyor. Aldığınız donanımları var olan kapasitelerinin sınırlarını zorlayıp 1.5 Plus yapmak ise demin anlattığım gibi binlerce üretim materyaline mal oluyor. Night City'de paranız yoksa veya bedeninizde sağlam bir krom parçası yoksa hayatta kalmanız tamamen imkansız. Bu arada dikkatimi çekti. Demin videonun başında ortalama bir Night City vatandaşının ömür boyu zar zor hayatta kaldığını, sadece 3000 euro dolar kazanabildiğini söyledim. İşte bu videoyu izleyenlerin %90'ının vizyonu da o vatandaşlar kadar. Boş beleş izleyip kanala abone olmuyorsunuz. Bir abone olmayı veya en azından bir like atmayı unutmayın. Neyse ben gidiyorum, hadi bay bay.